Evet, Türk marketi harbiden. Geldik. Adamların araçları eski ama taş gibi. Sade yeme içmediği şey de var. Abi çay tabağı falan var yani sıkıntı yok. Evet, markalar zaten Yakut Demlik, Paşabahçe, Mehmet Efendi. 2900 yani 300, 600, 700, 800 TL falan şu. Mesela bak bunlardan bizim restoranda da var, Ottoman'da. Ama biz bunları Türkiye'den getirdik yani 50 tane valizle falan getirdik. Evet. Bu da bizim marka. Harbiden her şey Türkmüş. Ben de bazıları Türk dedim ama tamamen Türk markası. Yok tamamen Türk marka. Türkiye'de duymadığım Türk markaları var. Ankara Caddesi, Kurtköy Pendik. I like one. Bir iki yerde ülker eti görmüşüm ama Krasny Beli diyorlar bunlarda. Kırmızı beyaz marketler vardır. İçecek satıyor sadece böyle. Onlarda şey görüyorum, Halley. halle. Evet, onlar nereden buluyor bilmiyorum. Ülkerli eti böyle çok nadir arada gördüm ama tabii ki burada şu an ne ararsan var. Yaprak sarma falan satılıyor hazır ya. Tam hazır o kadar oluyor çok. Yani. Bir şey beklemez ama biz Olur Türk, kadar. Türk restorandakiler adamlar mesela ana maddelerini alıyor mesela. Çiğ köfte falan yapıyoruz orada. Kırık bulgur var, çiğ köfte yaparsın harbiden. Aynen. Aynen, istisnasız full Türk. Türk tatlıları. Lokum, baklava, şöbiyet, meziyet. Bu bir tanesi mi 35? Evet. Bir adedi 35 ruble. Yani ne dersin? 12-13 lira. Dolma zeytin, kırık zeytin, turşu. Her şey Türkiye'deki gibi. Her şey Türkiye'deki gibi. Burası sizin mi? Bizim sayı. Sizin isminiz neydi? Timur. Timur. Ben de Mehmet. Türkiye'den geldim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Memnun oldum. Ama 3 aydır Rusya'da geziyorum. 3-4 aydır. Ve Türk ürünlerini çok özlemiştim. Şimdi Ufa'ya gelince her yerde Türk ürünü var. Türkiye gibi. Siz bunları Türkiye'den mi getirtiyorsunuz buraya? Helal olsun. Tebrik ederim. Peki Ruslar da seviyor mu? Onlar da gelip alışveriş yapıyor mu? Evet, çünkü Ruslar Türkiye'ye çok gidiyor ya. Evet, tadı öğreniyor. yapmak için. Orada tadını yani alıyor. Buraya gelip ben Türkiye'de böyle yemiştim diye. Sizde var mı diyor. Anladım. Siz, Abi benden güzel Türkçe konuşuyor. siz Başkurdistanlısınız? Evet. Başkurtsunuz yani. Memnun oldum abi. Teşekkür ederim. Burada kolonya var. Kozmetik. Abi kozmetiği bile getirmiş adam. Kızılay sodaları var. Sana bir limonlu soda ısmarlayabilirim. Şu an full artı fullüz. Tamam işte bir sodayı hak ediyorsun. Şu an burada Türklükle alakası olmayan galiba bir tek tip olarak ben varım. Benim tipe baksanıza, ne yapayım abi yani elinde değil yani, böyle yaratılmışım, böyle doğmuşum. Ben senin profili gördüm, Hindistanlı sandım. Öyle. Hayır, kimisi diyor ki saç sakal yüzünden. Şimdi diyorum ki ben de abi saçımı sakalımı kesince Kanadalı'ya mı benzeyeceğim? Yine yani malzeme bu, toprak bu. Ham madde böyle. Saçı sakalı kessen de ne fark edecek? Yine benzeyeceksin Pakistanlı'ya ya da Urdulara. Ben ama kendimi şeye benzetiyorum en çok. Gezdiğim coğrafyalardan edindiğim tecrübeler, yani görsel tecrübeye göre ben İranlıların doğusunda, yani Horasan bölgesi daha doğrusu. Ben Horasan'daki Türklere benzetiyorum kendimi tip olarak. Yani yoksa gerçekten gezen, gören, bilen birisi zaten beni Hintliye benzetmez. Benim ten rengimin de yüz yapımın da Hintli ile alakası yok. Farslara benziyorsunuz belki deseniz haklısınız. Ama en çok dediğim gibi Horasan Türklerine benziyor tipim. Zaten Sivas'a da yakınım. Sivas'ta alakamı bulamadım ama bizim Mesudiye Sivas sınırında 200 yılda, dediğim gibi Mesudiye'yim. Daha önceki videolarda söylemiştim. Ama bilmiyorum, belki 200 yıldan daha eskiye gidebilseydim belki Horasan'dan, göç yolundan son adımları bizim ordu Mesudiye, bizim köy olabilir. Evet, şimdi arkadaşlar bu zamana kadar biliyorsunuz buradaki birçok Türk halkını ziyaret ettik. Şimdi Özbekistan, Kazakistan, yani Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Azerbaycanlılar da burada vardı ama şimdi onlar zaten kendi vatanları ve devletleri olan halklar olduğu için buradaki tam azınlıklar kelimesini onların haricinde kullanıyorum. Ben bunu Hakaslar, Tuvalılar,
sahalar için kullanıyorum. Bu gezdiğimiz buradaki Türkler, Türk Cumhuriyetlerindeki Türkler Müslümanlığı hiç seçmemiş. %1 belki aralarında bile, yani %1 bile çok olabilir. Yani neredeyse %1 bile değildi nüfusun Müslüman oranı. Ama şu ana kadar geldiğim Türk topluluklarında ilk defa Müslümanlığa geçmiş bir halk var. Başkırtlar var. Şimdi Başkırtları daha detaylı anlatacağım. Bizim Sibirya'dan Anadolu'ya olan Hazar'ın yukarısına ve aşağısına olan göç yolunda artık yavaş yavaş tipimiz de dinimiz de değişmeye başlıyor. İşte o değişimin ilk başladığı yer aslında bu topraklarda fark ediliyor bir şekilde. Çünkü hem kendileri İslamiyet'e geçmişler hem de kendileri tip olarak da artık böyle Kafkas ve Anadolu Türklerine benzemeye başlamışlar. Tabii ki yine hala büyük farklılıklar var. Burada söylerken bile nasıl bir gırtlak hareketi alması gerektiğini görsel olarak koymuşlar. Camiler bizdekinden bir tık değişik çünkü çok böyle nasıl desem bol bölmeli bir yer bu cami. Evet. Şimdi bir de ilginç bir şey göstereceğim. Bakın. Böyle oturmaya yerler var. Ve bu oturmaya olan yerlerde kadınlar ya da erkekler geliyor. Şu an ibadet ediyor. Aslında dua ediyorlar. Yani sistem biraz şey gibi olmuş burada. Kilisede de böyle şeyler var. Kiliseye de gittiğinizde içeride böyle kilisenin içinde, hatta belki gideriz birazdan denk gelirse, kilisenin içerisinde de böyle oturma alanları var. İnsanlar geliyor buraya oturuyor, dua ediyorlar. Burada da biraz sistem o gibi olmuş. Evet, artık Sibirya'dan ayrıldık. Şu an İdil Nehri'nin kollarında, yani şu an İdil Nehri ile Ural Dağları bölgesine artık geçtik. Don Volga tam nerede kalıyor ama emin değilim, ama herhalde o da buranın çevresinde ya da mesela bu nehri besleyen ana kollardan birisi olabilir. Bu kısımda tam olarak nerede canlandıramadım henüz kafamda, ama Avrupa'nın sınırındayız arkadaşlar. Şu an biz Asya kıtasının aslında başlangıcındayız. İleride artık Ural Dağları'ndan sonra da Avrupa kıtasına dahil. Yani Rusya'nın bir kısmı, hani İstanbul'un Avrupa yakasında olduğu gibi Avrupa kıtasında, Rusya'da bu konuda bir sınır. Rusya'nın yanılmıyorsam 20 mi? 15-20'lik kısmı, belki biraz daha büyüyor aslında Avrupa kıtasında, geri kalan Asya. Şimdi biraz park bahçe geziyoruz. Bir şey söyleyeceğim abi, şu an sabahtan beri geziyorum. 500 kişi gördüysek 5 tane Rus vardı. Aynen, geri kalan Hindistan var. Ya Hindistan, aynen her memleketten adam vardı. Hello. Her memleketten adam vardı. Aa, sallanıyor yalnız ha. Gerçekten Hint, Çin, Kırgız, Kazak, Azerbaycan, Özbek, Türkmenistan, Tacikistan, başka Türkiye. Birleşmiş Milletler gibi. Vallahi Başkırtlar, tabii ki Başkırtlarla Ruslar. Şu an sadece son 2-3 saatte 11 memleketten adam gördüm. O da hani tiplerinden seçilir ve belirgin sayıda. Belki daha da ufak tefek tipler vardı. Aynen. Şunlara da bir binelim, biraz yolculuğu hızlandıralım. Tamam. Basıyorum start'a. Ne kadar gidersen mi? Ne kadar gidersen gidiyorum. Sen bin abi. Şoförün olayım senin. Giderken kameraya falan çekiyorsun. Sen sıkı yapış. Düşmez miyiz? Yok canım sen de. Sen şimdi yapıştın bana. Tamam. Sıkıntı yok değil mi? Bende yok. Tamam, bende de yok. Burası komple nehir boyu olduğu için. Ha, uzun. Evet. Şimdi bununla 2 dakikaya oradayız. Kilometrede kaç ruble yazıyor bu şimdi? Vallahi başlangıcı 45 ruble. Ha, onu sordun sen. Ondan sonra Sen de onu kapatmadın daha. Aylık 200-300 ruble mi ne verince o 45 rubleye kalkıyormuş ya.
Vallahi hiç bilgim yok. Ben bunu çok kullanamıyorum zaten. Çünkü benim iş yerimle evim yakın Ha olduğu doğru. için. Ev yakın, iş yeri yakın, okul yakın. Kışın da zaten buna binemiyorsun. Kışın bunlar kalkıyor. Direkt taksi çağırıyorum. Çünkü kışın yürüyemiyorum yani sokakta. Burnum Eksi 36. eksi 36, nefes almakta zorlanıyorsun emin ol. Burnumun içi böyle kıtır kıtır oluyor biliyor musun? Buz tutuyor. Şimdi biraz sonra şeylerle konuşacağım ya. Senin yurt parasını adam bedavaya kalır neredeyse. Aynen. Onları biraz sonra Yurt konuşacağız. olayı gerçekten iyi. Yurt odamın fotoğrafını, videosunu Ya, da falan abi de çekebilirim. güzel mi? Abi 10 numara. Bak bildiğin hostel var ya mesela. Hostel şu an yeni yapıldı o yurt. Bundan önceki yurtlar evet kötüydü. O yüzden evde duruyordum arkadaşımla. Sonra beni aradılar işte evde durma gel yurtta dur. Hem okulumun yanında. Şimdi sen göreceksin zaten. Hemen aramızda bir asfalt var yani. Mesela üniversitem burada, yurdum şu sarı binanın. Ve neredeyse bedava. Ve neredeyse bedava. 18 bin ruble yıllık. O da zaten bir 4-5 milyar para yapıyor. Bir Yani yurt- aylık kaça geliyor ya? 300-350 TL falan Aynen, geliyor. Aynen. İşte bak şöyle düşün. Merkezdeydik. Evet. Merkezden şöyle indik. Parka köprüyü gördük. Köprüden şöyle geldik. Slavati Life Parkı'nı gördük. Slavati Life'dan şimdi Başkurt Üniversitesi'ni göreceğiz. En üst üniversitelerinden birisi. Benim okuduğum üniversite. Sonradan da sabah buluştuğumuz yere yakın yere Aynen, gitmiş sabah olacağız. buluştuğumuz yer. Yani Ufa'da bir O yapmış olacağız, Ufa'nın merkezinde. Aynen. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Aylardır, Moğolistan'a dahil ediyorum şu an. Aylardır geziyoruz. Şehir olarak söylüyorum ben, Dağtaşı geçin. İlk defa yokuşlu bir şehir gördüm. Evet, buradasın dağlık. Evet, ne Petersburg'da ne Moskova'da ne Oralar hep düz. bir sürü yer gezdim. Moğolistan dahi. İlk defa yokuşlu bir yer gezdik. Çünkü bir iniyoruz, bir çıkıyoruz, bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. Şimdi buralar hep ayağın altında olacak. En tepeye çıkacak şimdi. Evet, şimdi Başkurtların halk kahramanı hem de önemli bir abisi çıkacağız yukarı, bırak bize anlatacak biraz. Evet. Başkurtların halk kahramanı, hatta onların söylediğine göre Başkurtların Atatürk'ü. Evet, burada da yazılı üzere okuyamıyorum, ben şaka yapıyorum tabii ki, hala okuyamıyorum. Yani alfabeyi öğrenseniz ne fark eder, sonuçta kelimelerin anlamını bilmiyorsunuz yani. Adamın adı Salavat Yullayev. Kendisi de oğlu da Başkurtlar için çok önemli bir sembol, ama tabii ki en çok kendisi ünlü. 1770'lerde Çar rejiminde bir ara idam edilmeyi düşünmüş. Ondan sonra da askeriyede yüksek mertebelere ulaşmış. Kendisine böyle 3-4 bin tane hakas atıyla, özür dilerim, Başkurt atıyla birlikte bir ekip kuruyor ve bu ekiple gittiği her yerde sağlam mücadeleler veriyor. Adına destanlar yazılıyor. Aa, güzel. Türkçen iyi. İyi. Burada mı doğdun, okumaya mı geldin? Okumaya geldim. Kaç senedir buradasın? Yok, ben birinci sınıfım. Hayır, daha yeni geldin. Yeni geldim. Ha, ismin ne? Rahman. Rahman. Benim ismim Mehmet. Evet. Türkmenistan'da ismini sorarken nasıl soruyorsunuz? Adın ne abi? Adın ne? Adın ne bu- mi değil yani? Adın ne mi? Ne? Ha, ne mi? Şeyde de, burada da adın kim diyorlar. Adın Başkurtlar. Bizde de böyle. Bizde de adın ne? Türkiye'de de adın ne? Biliyorsun. He? Anlıyorum. Ya ben de anladım seni ya, sorun yok. Hangi bölüm okuyorsun? Rus dili. Rus dili ve edebiyatı mı? Rus dili ve İngiliz dili. Ha, Rus dili ve İngiliz dili. Güzel, anladım. Güzel mi? Memnun musun Ufa? Güzel bir şehir mi? Güzel. Hmm. Çok güzel. Türkmenistan nasıl? Türkmenistan da iyi. Almıyorlar bizi ya. He? Almıyorlar bizi. Neden? Turist kabul etmiyor ki Türkmenistan. Ediyor mu? Ediyor. Türkiye'den turist vizesi almaya çalıştım, vermediler. Vermiyorlar. Davetiye de aldım hatta, ama yine kabul etmediler. Bizden Türkiye'ye gitmek Sizden Türkiye gelmek kolay. Biz kolay değil. ama şey, Bir sorun.
artık sizin başkanınız demiş ki Evet. Türkmenistanlar Türkiye'ye geleceği zaman kolay vize vermeyin demiş. Çünkü Türkmenistanlar Türkiye'ye gidip geri dönmüyor ya. O geri dönüş. Geri dönmedikleri için Şimdi öyle Rusya'ya gidip geri dönüyor. geri dönmüyorlar mı? Evet. Kaçıyorlar yani. Yani. İyi, memnun oldum. Evet. Abi üniversitelerin hepsi dışı saray gibi. İçi de böyle mi? İçi de böyle tarihi. Kapılar falan çok eski bak fark ediyorsun. Evet. Şu an burası Başkurdistan Devlet Üniversitesi. Başkurt Devlet var. Şey nasıl? Rusça'da nasıl söyleniyor? Başkurt diyorlar, Başkurt diyorlar. Şey gibi. Yani onlar da karışık söylüyor. Başkurt Onlar- diyen de var, Başkurt da. Peki Başkurtlar ne diyor kendisine? Başkurt. Başkurt. Başkurt diyorlar. G gibi ya. Kırt. Min Başkurt. Min diyorlar. Başkurt. Anladım. Sen şimdi üniversitede neydi şey? Gazetecilik, uluslararası. Doğu dilleri ve gazetecilik. Peki yıllık şu an ne kadar veriyorsun buraya? Yıllık 45.000 TL'yi buluyor. Kura göre değişiyor ama Yani ortalama 45.000 TL. 2000 dolardan daha az. 2000 dolar. Hatta 1500-1600 dolar. Evet. 1500-1600 dolar veriyorsun. Peki iyi bir üniversite mi? Üniversiteye sınav yok. Giriyorsun. Bir yıl hazırlık okuyorsun, dil okuyorsun. Dil okuduktan sonra sınav veriyorsun. Sınavı zaten büyük ihtimal geçiyorsun. Yardım ediyorlar biraz yabancılara. Ondan sonra da bölümü seçiyorsun. Bölüme göre 130 bin ruble, 180 bin ruble arası, 200 bin ruble arası bölüme göre değişiyor. İstersen gel yarın tıp oku yani. Tıp Bir ne yıl. kadar? Tıp 200-250 bin arası değişiyor. Bu odada duruyorum. Ha sen burada kalıyorsun. Tabii, 1700 kaç rubleydi aylık? Şu bak pencere saçı. Ay, gördüm. Havalandırmasını bir Evet. tek ben yapıyorum. Diğerleri havalandırmaz zaten. De aylık ne kadar veriyorsun? Aylık 350-400 TL. Aylık 350 Duş kabini var Kaç içinde. kişilik? Benim odam 2 kişilik ama 1 yıldır tek kalıyorum. Bak ya. Evet. Ve okulla aramızda bir ana yol var. Daha başka bir Evet. şey yok. Süpermiş abi. Ve tam merkezdeyiz yani binalardan da zaten anlaşılır. Yani konaklamaya 350 TL veriyorsun. Ulaşıma 0 TL veriyorsun. Ulaşım sıfır. Yemekte günlük yine restoranda çalıştığın için Restoran çalışın. sen günlük yani 150-200 de yemeğe veriyorsundur. Aynen. Temel ihtiyacın senin ayda hadi 3000 yemeğe veriyorsun diyelim. 3-4 bin lira. Evet, restoranda çalışırsan onu da vermiyorsun zaten. Ki Türklerin çoğu zaten restoranda çalışıyor. Yani senin aylık şu an zorunlu masrafını sayıyorum. Hani konaklama ve yeme içme 2000 TL, 3000 TL baba yaşarım burada yani. şaka gibi ya. Evet evet. Biz alkol sigaran yoksa Evet. hadi alkol sigara da ekle. Harbi bir de 5000 şu TL'ye sen kalmaz. burada çalışıyorsun ya sen 2000-3000 TL bırak sen zaten fazlasıyla biriktiriyorsun. Evet fazlasıyla bir. Aileme yardım ediyorum. Sen buradan hem ailene yardım ediyorsun. Hem okul paramı Hem ödüyorum. okul paranı ödüyorsun hem kendine Evet. para biriktiriyorsun. Evet. Evet evet. Vallahi helal olsun. Tavsiye ederim yani. Eyvallah. Takipçilerini Tamam. davet ediyorum. Ufa'ya gelmek isteyenler olursa iletişime geçebilirler. Diyor ben ikna oldum. Rusya'da üniversite okunur. Türkiye'de okumaktan daha Rusya'da mantıklı. okunur. Çünkü biz Türkler burada biraz daha değerli insan gibi. Aynen onu da fark ettim. Yani Türklere özel bir ilgi var. Hem Özel bir- okullarda hem resmi kurumlarda hem sokakta. Evet. Ayrıca burada hem üniversite mezunu oluyorsun. Hem dil öğreniyorsun. Hem de sen burada iş kovalayarak başka kendine Evet evet. para evet. kapısı da açıyorsun. Aynen öyle. Mesela Çinliler de var bak gidiyorlar. Ha, evet onlar Çinli. Ama Çinliler mesela çok yok. Hindistanlılar baya var. Evet gördüm. Türklerden şu an 2 Türk ben varım. Yani peki bu Ufa'da sence kaç Türk vardır öğrenci? Öğrenci 3 kişiyiz. Ha azmış. Birisi Ufa... yüksek lisans yapıyor. Çok okula gidip gelmiyor artık. Okul bitirdi sayarım 2 kişiyiz. Oysa ki güzel bir yer yani. Evet. Ufa. Evet evet. evet. İyi bakalım. Hayırlısı hakkında. Teşekkür ederim. Şimdi bir markete girmiştik de burada bizim Efes var. 52 rubleye satıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse su da aynı para. Meyve suyu daha pahalı. Bu kadar ucuz olunca da haliyle de insanlar yakışıklı ne yapıyorsun? Lan sen buralara nereden geldin? Kapıda bekliyor ki bana mama alın diye. Çakal nasıl anladı hemen. Kapıya dikilmiş her girene şey yapıyor. Cebine mebine kafasını sokuyordu. Dur lan. Poşetle yiyecek. Oğlum gel gel. Vereceğiz. Hayvan acıkmış ya. Tamam oğlum bırak. Oğlum olanı yesene. Bak. Burak da sağ olsun Ufa'yı gezdirdi bize. Bu şehri de tanıma fırsatımız oldu.
Burak'la da gezdik bayağı. Sağ olsun o şimdi işine tekrardan döndü. O dünkü lokantada çalışıyor. Öğrenci ama ya burada tanıştığım bütün öğrenciler var ya, İnanılmaz mutlular. İyi ki geldin diyorlar. Hatta burada kalmak istiyorum falan diyenler falan. Herkes Rusya'dan çok memnun. Hem öğrencilik ucuz diyorlar, hem diploma iyi diyorlar, hem arkadaş ortamı iyi diyorlar, hem dersleri iyi diyorlar. Para da kazanıyorlar. Çocuk hem para kazanıyor, hem Türkiye para gönderiyor, hem Rusya'da yaşıyor. Ucuz da okumak diyor. Evet, dünü de bugünü de sayarsak Başkurdistan'da, Ufa'da 2. günüm ama istediğim gibi bir video olmadı ama yine de güzel insanlarla tanıştık. Burak özellikle sağ olsun çocuk. Hem dün hem bugün benimle ilgilendi. Türk yemekleri yedik, Türklerle tanıştık. Tekrardan burada Ufa'da da üniversite okuyanların yaşamları hakkında bilgi sahibi olduk ya da çalışanların. Vallahi şu ana kadar Rusya'da olup da özellikle üniversite öğrencileri abi diyor dönmeyiz biz diyor ya. Buraya üniversite okumaya gelip de gerçekten Rusya'yı çok seviyorlar. Ya ben de Rusya'yı sevdim. Yaşanır mı? Yaşanır. Modern mi? Modern. Kendi kendine yeten bir ülke. Her şey var. Her imkan var. Her türden yemek var. Ama ve lakin ben soğuk sevmeyen insanım. O yüzden ben yapamam ama gerçekten soğuk seven insan yaşıyor burada abi. Yani daha ben ta aylar önce ilk Rusya'ya geldiğimde buraya sağ olsun biz Sky Education sayesinde gelmiştik. Benim vizemi de o almıştı. Benim vizem de çoklu giriş bir vizeydi. Ve ama çok kolay aldılar bana. 5 gün 4 günde aldılar o vizeyi. Sadece pasaportum vardı. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Vizemi çok kolay almış oldum. Ve onların sayesinde aylardır burada gir çık rahat geziyorum. Biliyorsunuz onlar da yapıyor. Burada üniversite okumak isteyenlere resmi temsilcilik yapıyor. Yani Türkiye'den buraya gelip okumak isteyen bir öğrenci varsa liseden mezuniyet diploması yeterli. Herhangi bir artık şu an üniversite hazırlık sınavı neyse adı, ÖSS, YKS, her ne zımbırt ise bilmiyorum. O sınava bile girmenize gerek kalmadan gelip burada üniversite okuyabiliyorsunuz. Sky Education burada yapıyor. Siz onlara ulaşıyorsunuz. Ya da onlar gibi başka firmalar da varmış galiba da bilmiyorum henüz onları. O firmalara ulaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki yani ben burada öğrenci olmak istiyorum. Bana yardımcı olun. Adamlar da sizin buradaki bütün işlemlerinizi, buraya gelişinizi, vizenizi, kaydınızı, kuydunuzu, yurdunuzu, yatacağınız, kalkacağınız yerleri, hatta bir yıl sonra tekrardan yerleştiğiniz üniversiteye kadar her şey ayarlı. Ben tekrardan açıklamaya onların ya da sabit yoruma linklerini bırakayım. Merak edenler varsa hem Rusya vizesi almak isteyenler hem de burada üniversite okumakla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Sky Education'a ulaşabilir. Turkish? Kendisi? Aha olaya bak. What is name? Das. Ben bilmiyorum bu diziyi. Love for Rent. Kiralık aşk. Okey. Adını duymuştum. Опять ты забылась, Дэфне. Videoya ben niye akşam başladım sabah vlog çekecekken? Türk restoranında açtım, yine beni davet ettiler. Bir önceki bölümü izlediyseniz eğer dediler ki Mehmet gel, bugün de farklı bir gösteri var. Bakalım ne var? Mevlana da olabilirmiş, dansöz de olabilirmiş. Ekip bakalım bize ne yapacak? Öyle bir ortam var ki hani hem dansöz izlemeye de gidiyor olabilirim, hem Mevlana'yı da. Orman kebabı mı diyorsun? Bunu ne diye satıyorsunuz? Kavurma diyoruz abi. Kavurma. Ama bol sebze meyveli. Şefimiz Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz abi, eline sağlık. Sağ ol. Bu arada abi 20 senedir Rusya'dasın. Evet. Rusların Türk yemeğini sevdirdin galiba. O kadar çok sevdim ki gördüğün gibi. Evet, bu maşallah var. Abi çiğnemeden lokum gibi gitti. Elinize sağlık abi. Afiyet olsun. Bu etler bu rayonda mı? Bu ülkede mi yetişiyor? Evet. Bilhassa kendim alıyorum köyden. Abi eti güzel. Gerçekten Etimiz eti güzel. mükemmel. Evet. Şimdi onlar 3 tane salata yapacaklar. Biz saç salatası. Bakın yani ki. Nasıl görüntüsüne bakın. Daha sonra bak, kıyafet değiştirdi, bir daha geldi. Abi ben şimdi sunum çekeceğim ya.
Ha, Türk. İnsanlar seviyor galiba böyle şeyleri. Bayıldılar ya. Baksana. Ha, gel kardeşim. Abi restoran değil, ayaklı tiyatro gibi her şey var. Hop, bir tane daha sunum varmış. Hadi gidelim bunu da izleyelim. Bunlar abişi Türkçe bu kadar vallahi. Hadi tabii pasta neydi pasta kayıyor. Ne yapacağım bak pasıma bak. Böyle doldur ne döküldüyse yazmayın ona tamam mı? Bu arada çok ince çalışıyor adamlar ha. 2 gündür takip ediyorum, böyle içeceğin kolanın yarısı döküldü diye onu hesaptan silin diyor adam mesela. Normali de odur ama. Bu arada abi testi burada üretmiyorlar, o yüzden kıramıyorsun galiba. Evet abi, evet. Türkiye'den Türkiye'den getiriyoruz. ta buraya testi getirdiniz. Evet. Helal olsun. Güzel. Şu an burada gördüğünüz meydanın adı aslında Yedi Kız Çeşmesi Meydanı. Yedi Kız dediğimiz olgu da aslında bu 7 rakamı sadece bana hiç kim olduğunu bilmediğim birisine sattı. Buradaki bir müzeye de gitti. Burada da yine binlerce yıllık mağara çizimleri. Burada mamut, gergedan var. Değişik bir boğa kafası var. Baykuşlara bak ya. Burada yine 1930'lardan kalma kıyafetler var. Adamı sevmeyen çok yok. Evet, burada da Baş Kurdistan balını görüyorsunuz. Tabii.